Merhaba arkadaşlar. Bugün reyhanın böyle dallarından nasıl reyhan üretildiğini göstermeye çalışacağım. Bu reyhan bitkisini tohumdan üretebileceğimiz gibi böyle dalıyla da üretebiliriz. Dalını köklendirerek. Bugün pazardan bir demet reyhan aldım. Bu reyhanın birkaç tane dalını böyle ayırdım. Bunları böyle bir bardak suyun içine koyarak genelde köklendiriyorum. Bunun yapraklarını ayıklamıştım. Şu şekilde. Bunun da yine bu yan dallarını kırıyorum. Bunlar ağırlık oluşturmasın diye şu yan dallarını kırıp şu şekilde suyun içine koyuyorum. Bunlar küçük dallar. Şu da olabilir. Reyhan dallarını bu şekilde suyun içinde bekleterek köklenmesini sağlıyorum. Köklendikten sonra da saksıya alacağım. Şimdi bu bardağı içeride camın önünde güneş gören bir yere koyacağım ve köklendikçe aşama aşama çekip sizlere de göstermeye çalışacağım. Artık böyle köklendiler. Önceleri suyunu değiştiriyordum. Böyle iyice köklendikten sonra artık suyunu değiştirmedim. Kökleri tahrip olmasın diye. Üzerine suyu azaldıkça su eklemesi yaptım. Bazı dallar köklenmedi. Şöyle göstermek istiyorum. Bu küçük dallar hepsi köklendi. Şöyle. Bakın. Ama şu büyük dal, iki tane var. Bunlar hep köklendi. Özellikle bu çok güzel köklendi. Ben bu desteği aldığım zaman ayıkladım. İçinde en diri sapları seçtim. Ona rağmen yine de demek ki gözle görülmeyen bir çürüme vardı. Maalesef bunlar bakın nasıl da çürüdü. Bunlar yeşermedi. Bu şekilde rahatlıkla reyhanı çoğaltıp saksılarınıza ekebilirsiniz. Saksılarımı ve toprağını hazırladıktan sonra artık reyhanları ekebilirim. Şöyle sudan çıkarıyorum. Bazısı köklenmemişti. Böyle köklenenleri tek tek saksılara dikeceğim şimdi. Şu çok güzel köklendi. Yine şurada da bir tane güzel köklenen var. Şunda da biraz köklenme oldu. Bunu da böyle kenara alıyorum. Şöyle toprağı biraz açıyorum. Reyhanı yerleştiriyorum. Her saksıya bir kök reyhan yeterli. Nane gibi değil bu. Çünkü büyüyüp gürleşiyor. O yüzden birden fazla ekince saksısı da küçükse beslemeyebilir. Saksılarımın içinde hazır bitki toprağı ve bahçe toprağı karışımı var. Sizler temin edebiliyorsanız ya da elinizde varsa yanmış hayvan gübresi ile toprağı harmanlayıp daha güçlü hale getirebilirsiniz. Reyhanları açık havada yetiştiriyoruz. Bunları balkonumun en çok güneş gören yerine koyuyorum. Havalar çok soğudu. Nisan ayında, Mayıs ayının başında. Bu üçünü, şu diğer üçünü içeri aldım. Bunu içeriye alacak yer olmayınca bunlar dışarıda kaldı. Biraz soğuktan sarsıldıkları için az büyüdüler ama tekrar toparlıyorlar. Bu güzel kök veren reyhanın saksısı gerçekten güzel de büyüyor. Bu şekilde büyümeye devam ediyorlar.
Merhaba arkadaşlar. Reyhanlarımın son hali böyle. Şu iki küçük reyhanım soğuktan etkilenen reyhanlardı ama onlar da toparladı ve büyümeye başladı. Şu reyhanım da bu büyük olan reyhanların boyundaydı. Maalesef rüzgardan kırıldı. Kırıldığı için reyhanlarımı böyle çok rüzgar almayan ama haliyle de az güneş gören bir yere koydum. Öyle olunca reyhanlar böyle yeşilimtırak bir hal aldı. Çünkü reyhan güneşi çok seven bir bitki. Güneşte büyüyen reyhanın hem rengi daha mor oluyor hem de kokusu daha keskin oluyor. Bu büyüyen reyhanlarım artık tüketime hazır, budanabilir, toplanabilir. Reyhanın budamasını yaparken mutlaka böyle altta filiz veren yaprakların kalması gerekiyor. Buralardan yeni filizler veriyor çünkü. Bu şekilde şöyle üstten alınabilir. Buralardan kırılarak ya da kesilerek alınabilir. Bu yeni filizler tekrar büyüyüp gürleşerek aynen maydanoz gibi tekrar ürün verebilir. Mesela şurada çiçeği çıkmak üzere, eğer bu çiçeğine dokunmazsak filiz vermekten çok bütün enerjisini çiçeğe verir ve bu çiçekler tohuma dönüşür. Böyle boyuna doğru uzayıp gider. Şu gövdesi odunsu bir hal alır. O yüzden belli aralıklarla şöyle üstten şu dalları keserek tüketmek gerekir. Reyhanı her türlü et yemeklerinde, özellikle her çeşit köftede, sulu salçalı yemeklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkine bağlı. Mesela dolma ve sarmalara çok yakıştırmıyorum ama onun dışındaki bulgurlu, etli yemeklere çok yakışıyor. Reyhanı taze olarak salatalarınızda tüketebilirsiniz. Özellikle çoban salatasına çok yakışmaktadır. Sizler de bu şekilde ister tohumdan ister dalından saksılarınıza ektiğiniz zaman mutfağınızda, balkonunuzda, terasınızda rahatlıkla büyütebilirsiniz. Elinizin altında her zaman taze reyhan bulunabilir. Reyhanın güçlü bir toprağı varsa sadece su vererek güneşin önünde tutarak rahatlıkla büyütebilirsiniz. Bu güzel şifalı bitkiyi herkes evinde yetiştirsin isterim. Şimdiden yetiştirecek olan herkese kolay gelsin.